Dünyanın en prestijli restoran ödülünü bir lastik üreticisinin vermesi size de saçma gelmiyor mu? Neden dev bir sanayi markası bir şefin sosuyla ya da tabağıyla bu kadar yakından ilgilensin ki? Aslında cevap ne lezzette gizli ne de prestijde. Michelin kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntemle damak tadını bir tüketim makinesine dönüştürdü. İnsanlar masada oturdukça onlar dışarıda zenginleşti. Peki bu iki alakasız dünya nasıl birleşti? Aslında bu hikaye yemekle başlamadı. 1889 yılında Eduard ve Andre Michelin kardeşler dedelerinden kalan ve batmak üzere olan küçük bir kauçuk atölyesini ayakta tutmaya çalışıyordu. Fabrika 1832 yılında kardeşlerin anne tarafından dedeleri olan Aristide Berber ve kuzeni tarafından kurulmuştu. İki kardeş de sanayici olmayı falan düşünmüyordu. Andre başarılı bir mühendis ve mimardı. Kardeşi Eduard ise Paris'te yaşayan yetenekli bir ressamdı. Ailelerinin ricası üzerine kariyerlerini bırakıp bu küçük borç içindeki kauçuk atölyesini kurtarmak için Clermont-Ferrand'a döndüler. Fabrikada alabildiğine ne bulurlarsa üretiyorlardı. Tarım makinesi contaları, su valfleri, hatta çocukların sokakta oynadığı kauçuk topları. Ta ki bir gün kapılarına patlak lastiğiyle perişan bir bisikletçi gelene kadar. O an tarihin en saçma mühendislik hatasıyla yüzleştiler. Lastik, canta bildiğiniz bali ile yapıştırılmıştı. Sökmek, tamir etmek ve yeniden yapıştırmak tam 15 saat sürdü. Ertesi gün Eduard test etmek için bisiklete bindi. Sürüş o kadar konforlu ve o kadar hızlıydı ki gerçekten büyülenmişti. Ama zihninde tek bir cümle dönüyordu. Bu sürüş harika ama bu tamir süreci tam bir saçmalık. O an kararını verdi. Bu lastiğin 15 dakikada değiştirilebilir hale gelmesi lazım. Ve 2 yıl üzerinde çalıştıktan sonra 1891'de dünyanın ilk sökülebilir havalı lastiğini icat edip patentini aldılar. Artık dünya ayaklarının altındaydı, değil mi? Değildi. Çünkü sokağa çıktıklarında çok daha büyük bir duvara tosladılar. Elleriyle yarattıkları ve o dönem için bu devrimsel ürünün Fransa'nın çamurlu yollarında hiçbir karşılığı yoktu. Koskoca Fransa'da topu topu 3000 araba vardı. Araba dediğin şey ise o dönem için zenginlerin bahçesinde gürültü çıkaran bir oyuncaktan ibaretti. İnsanlar at arabası varken bu gürültülü makinalarla kim uğraşır diye düşünüyordu. Sadece bununla da sınırlı değildi. Ülkede doğru dürüst bir yol yoktu. Tabela yoktu. Benzin almak kolay değildi. Sadece belirli eczanelerde satılırdı. Yani lastikler jantlara yapıştırılmaktan kurtulmuştu. Ama Michelin kardeşler çok daha büyük bir hapishaneye düşmüştü. Eğer o lastikleri satmak istiyorlarsa sadece bir parça değil, insanların o arabaların içinde saatlerce vakit geçireceği koca bir neden yaratmak zorundaydılar. İşte tam bu noktada Michelin kardeşler oyunu kökten değiştiren o hamleyi yaptılar. İnsanlara lastik satmayı bir kenara bıraktılar. Onun yerine insanlara yola çıkma sebebini satmaya başladılar. 1900 yılında bugün dünyanın en prestijli referansı kabul edilen o kırmızı rehber ilk kez basıldığında amacı şık restoranları tanıtmak falan değildi. Hatta başlangıçta lezzet umurlarında bile değildi. O günün dünyasında araba kullanmak keyifli bir aktivite değildi. Michelin kardeşler için bir hayatta kalma mücadelesiydi. Bu rehberin içine eczanelerin listesini koydular. Çünkü o zamanlar benzin istasyonu yoktu. Yakıtı eczanelerden küçük şişelerle ilaç gibi almanız gerekiyordu. Hangi yolun çamuru geçit vermez? Lastik nasıl yamanır? Nerede güvenle uyunur? Hepsini tek tek bir hayatta kalma talimatı gibi yazdılar. Michelin tam 20 yıl boyunca bu kitapları, yani şehir dışına çıkma cesaretini bedava dağıttı. Çünkü biliyorlardı ki insanlar evinde oturduğu sürece Michelin batardı. Ama o yollar arşınlandıkça o lastikler elbet eriyecekti. Fakat 1920'de Andre Michelin bir tamirhaneye girdiğinde bu dahice planın önündeki o büyük duvara çarptı. Bedava dağıttığı o rehberler bir çalışma tezgahının sallanmasını engellemek için masanın ayağına destek yapılmıştı. Andre o an bir şey anladı. İnsanlar sadece para ödedikleri şeye saygı duyar. Hemen rehberi ücretli hale getirdiler ve içine bir ödül sistemi koymaya karar verdiler. Ama böyle basit bir gurme puanlaması olmayacaktı. İnsanları evden çıkarmak yetmiyordu. Onları daha uzağa sürmeye ikna etmeleri gerekiyordu. İşte o meşhur yıldız sistemi aslında birer lezzet testi değil, dahice kurgulanmış birer kilometre sayacıydı. Bir yıldız yolunun üzerinde ise dur demekti. Ama 3 yıldız sırf bu yemek için yüzlerce kilometre yol yapmaya, yani o lastikleri bitirmeye değer demekti. Michelin şefleri ödüllendirirken aslında kullanıcı için kat edilecek yeni mesafeler icat ediyordu. Onlar yemek satmıyorlardı. Üzerinden para kazanacakları o asfaltı pazarlıyorlardı. Andre Michelin rehberi ücretli yaptıktan sonra o karanlık ama altın kuralı da keşfetmişti. İnsanlar bir şeye para ödüyorsa onun kusursuz
kusursuz olmasını bekler. İşte o an tarihin en gizemli ordusunu kurdular. Gizli müfettişler. Bu adamlar kimliklerini birer ajan gibi gizli tutuyordu. Tek başlarına gidiyor, yemeğini yiyor, hesabını kuruşu kuruşuna ödüyor ve sessizce çıkıp gidiyorlardı. Bir şef belki de az önce hayatını değiştiren adamın bir Michelin müfettişi olduğunu ancak aylar sonra rehber yayınlandığında anlıyordu. Bu gizem beraberinde muazzam bir korkuyu doğurdu. Artık dünyadaki her şef kapıdan giren her müşteriye acaba o mu gözüyle bakmaya başladı. Michelin artık sadece bir rehber değildi. Gastronomi dünyasının görünmez yargıcı haline gelmişti. Ama bu veriyi toplama takıntısı asıl sınavını bir mutfakta değil, 1944 yılında bir savaş meydanında verecekti. Müttefik kuvvetler Fransa'yı kurtarmak için harekete geçtiklerinde devasa bir sorunla karşılaştılar. Almanlar tüm tabelaları söküp yolları karıştırmıştı. Ordunun elindeki haritalar ise çok eskiydi. Tankların ve askerlerin yolları bulması imkansızdı. Ve o an, o dönem için tarihin en tuhaf kararı veriliyor. Washington'da 1939 basımı Michelin rehberleri gizlice binlerce adet yeniden basılıyor ve askerlerin eline tutuşturuluyor. Çünkü bir lastikçinin titizliği Fransız devletinin haritalarından bile daha detaylıydı. Her köprünün yüksekliği, her yolun genişliği o kitapta yazıyordu. Tanklar Michelin'in o meşhur en iyi tamirciler notlarını takip ederek ilerlediler. Koca bir savaş bir lastik üreticisinin veriye olan o hastalıklı takıntısı sayesinde rotasını buldu. Şu garipliğe bakın. Bir yanda savaş kazandıran stratejik bir harita, diğer yanda şefleri ağlatan meşhur bir gurme yıldızı. İkisi de aynı amaca hizmet ediyordu. Gidilmeyen yeri haritalandır. Oraya gitmeyi bir zorunluluk haline getir ve o yolun tek yargıcı ol. Bugün dünyanın en zengin şefleri bir lastik üreticisinin 2 satırlık notu yüzünden uykusuz geceler geçiriyor. Çünkü Michelin şunu çok iyi biliyor. Ürün satmak sizi zengin eder. Ama standartları belirlemek sizi o sistemin sahibi yapar. Bugün hala çok garip bir tablo değil mi? Düşünsenize bir lastik üreticisi çıkıyor ve dünyanın en iyi yemeğinin ne olduğuna, neyin kaliteli olduğuna tek başına karar veriyor. Ama mesele hiçbir zaman sadece tabaktaki yemek değildi. Michelin o restoranları keşfetmedi. Sadece insanların hangi yolun gitmeye, hangi yolun rotanın değişmesine değer olduğunu fısıldadı. Ve öyle bir noktaya gelindi ki artık o kararlar sorgulanmadı bile. Sadece kabul edildi. Bugün o kapıda duran tek bir yıldız artık başka hiçbir açıklamaya gerek bırakmıyor. Her şeyi anlatmaya yetiyor. Bazıları sadece ürün üretir, deneyim satar. Ama bazıları vardır ki insanların nereye gideceğine bizzat karar verir.